Arkadaşlar merhaba. Bu videoda hepinizin çok beğeneceğini düşündüğüm bir üretim yöntemini sizlere tanıtacağım. Aynı zamanda ben de ilk defa uygulayacağım ve bunu sizlerle de paylaşıyor olacağım. Bu bahsetmiş olduğum üretim yöntemine gelmeden önce biliyorsunuz ki biz kanalımızın ana projesi olan uzaktan kumandalı bir uçak üretimi yapıyorduk. Ve bunun kumandası tamamıyla tasarımı ve üretim süreci bitmişti. Bunun dışında görmüş olduğunuz kılıfı şöyle tek halini göstereyim. 3 boyutlu yazıcıdan üretiyorduk ve bu çok fazla zamanımı alıyordu benim. Şu baskının anlayanlar için teknik detay da vereyim. 300 mikronda yani olabilecek en kötü kalitede baskısı 19 saati buluyor. Biraz büyük olduğu için bu şekilde fazla bir zaman harcıyor. Bu yüzden ben de bunlara ne yapabilirim, nasıl daha hızlı bir şekilde bu plastikleri üretebilirim diye düşünürken, araştırırken bu videoda da sizlere anlatacak olduğum yöntemi keşfettim. Şöyle Instagram'dan takip edenler bilecek ki şurada şimdi yukarıya çıkarmış olduğum şişelerin fotoğrafını paylaşmıştım ve bunlar ne diye size sormuştum. Orada bazı arkadaşlar doğru tahminde bulundu, bazıları güzel tahminlerde de bulundu. Ancak bu şişelerin içeriğinde bir tanesinde kalıp silikonu var, diğer iki tanesinde de karışım olarak kullanılıyor. Bu iki tanesi poliüretan reçine var. Bu iki tanesini karıştırdığımızda sıvı plastik elde etmiş olacağız ve buradaki silikon kalıp silikonu ile yapmış olduğumuz kalıbın içine bu sıvı plastiği döktüğümüzde 4-5 saat içinde bu plastik kuracak ve bize hem pürüzsüz hem de hızlı bir şekilde üretebileceğimiz plastik komponentler, parçalar yapma imkanı sunacak. Şimdi ben de ilk defa deneyeceğim demiştim. Bu yüzden direkt çok fazla malzeme harcayacağım bir ürünle bunu denemek istemiyorum. Daha küçük bir şeyle deneyip öğrendikten sonra da bunun kalıbını çıkartıp plastik ile üretimine geçeceğim. Ancak şu şekilde daha yakın plandan da birazdan gösteririm. Ben daha önceden maketler yapıyordum. Plastik maketler yapıyordum. Tank, uçak, 2. Dünya Savaşı özellikle statik maketler deniyor. Onu yaparken boyaları karıştırmak için kullanmış olduğumuz şöyle teneke bir kap vardı. Bunlar oldukça maliyetli ve elimde de fazla kalmadı. En azından bu yöntemi denemek için de bunu kopyalayabilirim diye düşünüyorum. Şimdi şu fotoblok malzemeden bir kalıp yapacağım. Nasıl yapacağız? Şimdi ben sıcak silikonla bunu buraya yapıştıracağım. Daha sonrasında çevresine gene bu fotobloktan kesip duvar yapacağım. Ve ben kalıp silikonumu hazırladığımda bu hazırlamış olduğum fotobloktan kutunun içerisine bunu dökeceğim ve kurumaya bırakacağım. Hazır olduğunda fotoblokları çıkartacağım ve içerisinden ürünü de çıkarttığımda bu ürünün şeklinde içerisinde bir boşluk kalmış olacak. Ve biz de oraya daha sonrasında sıvı plastiği dökeceğiz. Bu tek yüzü düz olan bir malzeme. Bu yüzden bu şekilde bunu yapabiliyoruz. Ancak benim asıl yapmak istediğim kumandanın her iki yüzünde de, yani bu tarafında da bu tarafında da girintiler ve çıkıntılar var. Bunun arkasında herhangi bir girinti olmadığı için kalıbın ağız kısmını buraya yapacağım. Burayı silme bir şekilde zaten silikonla doldurduğumda burası düz bir şekilde çıkacak. Ancak bunda dediğim gibi mesela şu şekilde kalıbı yapsam yukarıdan döktüğüm zaman ya içi tam dolu halde çıkacak ya da arkası tam dolu halde çıkacak. Bu yüzden burada farklı bir teknik, erkek ve dişili kalıp, çift kalıp yani birleştirmeli şekilde olacak. Bunu da hemen videonun ilerleyen kısımlarında anlatmayı planlıyorum. Şöyle de bir şey var. Bu kalıp silikonunu içine döktüğünüzde, özellikle silikonda değil ama sıvı plastiği, poliüretan reçineyi yaptığımızda bunu yaşayacağız. İçerisinde hava baloncukları kalabiliyor. Ve bu hava baloncukları yüzünden obje detaylı bir şekilde çıkmayabiliyor. Yani hava baloncuğunun kaldığı yer boşluk çıkıyor. Ve hayal edin ki şu yüzeyde, köşede hava baloncuğu kalmış. Plastiği döktüğümüzde orası oyuntu gibi çıkacak. Yüzeyi pürüzlü çıkacak yani. Bunun olmaması için mümkün olduğunca döktükten sonra sallamak, titretmek gerekiyor. Zaten inşaat yapılırken izlediyseniz beton döküldüğünde böyle sıvı betonun içine bir personel, birisi bir şey daldırıp çeker. O titreşim yaratır ve aynı şey inşaat sektöründe de geçerli. Söylemiş olduğum gibi
baloncuk kalmasın diye bu şekilde bir önlem almış onlar da. Biz de ona benzer bir şey yapmaya çalışacağız. Bu arada şunu da gördüm, buradaki gibi kalıp silikon değil de normal soğuk silikon. İnşaatta kullanılan, inşaatçıların kullanmış olduğu soğuk silikonla da bunu yapan var. Eğer öyle bir yöntem düşünürseniz onu da YouTube'dan araştırabilirsiniz. Gene poliuretan kısmı aynı olacak ama bu kalıp silikonu hazırlama kısmı daha farklı yöntemlerde var. Ancak söylemiş olduğum gibi en dayanıklı ve bir kalıptan en fazla malzeme çıkartabileceğiniz yöntem bu. Şimdi kalıp silikonunu yaptığımızda bu nesnelere tutunmaması, yapışmaması için buraya bir ayırıcı malzeme, yağlayıcı malzeme sürmemiz gerekiyor ki bu ortama hem objemize hem de yapmış olduğumuz kutuya yapışmasın. Burada normalde kalıp ayırıcı sprey diye bir malzeme var ve bunu kullanmak daha mantıklı. Ancak ben maalesef onu unuttum ve sipariş vermeyi unuttum. Baktığım yerlerde de, nalbur ve boyacı tarzı yerlerde de bulamadım. Sadece internette bulabileceğimizi söylediler bana. Bu yüzden onun yerine vazelin de kullanılabildiğini öğrendim. Ve biz de vazelin kullanacağız. Nasıl yapacağız? Bunun her yüzeyine vazelini fırça yardımıyla süreceğim. Parmağımızla da yapabiliriz. Orası hiç fark etmez. Ancak objeyi buraya koyduğum için ve objenin yan tarafları biraz içeride kaldığı için objeyi kaldırıp onun altını da vazelinle yağlamam gerekiyor şu an. Yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca durmadan karıştırırsak yeterli olacaktır. Bunu şu an karıştırırken de içinde hava baloncukları oluşuyor. Bu yüzden bunu yapmış olduğumuz kalıbın içine aktarırken yukarıdan ve ince kıl gibi aktarırsak o baloncuklar içine ineseye kadar o kıl gibi yapının içinde barınamayıp böylece baloncuksuz bir kalıp elde etmiş olabileceğiz. Bunlar da benim tabii bu videoyu yapmadan önce okumuş olduğum bilgiler. Şu anda ben de ilk defa kalıp yapıyorum. Şöyle yavaş yavaş içine aktaracağım. Şöyle bir ucunu büzdüm ve oradan ince bir şekilde şuradaki boşluktan aktaracağım ki altına da girmeye başlasın. Bir titreşim makinesi varsa aslında altına koyup böyle raspalama makinesi falan o şekilde titreşimle de çok iyi bir şekilde o baloncukları alabiliriz. Şöyle yanlardan vuruyorum. Altından, yanlardan. Şimdi ben bunu bırakacağım. Ne zaman donarsa videoya oradan devam etmeye başlayacağım. Normalde diğerkinin kalıbını da hazırlamaya başlayabilirdim. O biraz daha uzun sürecek çift kalıp yapacağımız için, erkek ve dişi olarak yapacağımız için. Ama bu çok daha kısa sürecek. Biraz videoyu uzatmış olacak ama eğer uyguladığımız yöntem tutmuyorsa tabii ki bu yöntemi uygulamaya devam etmeyelim. Evet, yaklaşık 5 saat geçti ve kalıp tamamen kurudu. Şimdi bunu açacağız. Vazelin işe yaradı mı bunu da görmüş olacağız aynı zamanda. Evet, gayet iyi ayrılıyor aslında vazelin. İşe yaramış galiba. Bu başarılı olduysa yöntemimiz doğru demektir ve büyük kumandanın kalıbını da dökmeye başlayabiliriz anlamına gelecek benim için. Şöyle yavaş yavaş ayırıyorum. Evet, bunu tamamen çıkarttık. Şu kenarları da temizlediğimizde burası tamamen içinde. Şurası mesela bunun iç yüzeyi, tersi de. Buradan aradan döküm yaptığımızda tamamen bunun birebir aynısı çıkacak. Şimdi onu yapacağız hatta. Şimdi bunu yapacağım ama bunu söylemiş olduğum gibi çift kalıp olarak yapacağız. İlk başta şu şekilde
yere koyup bunun etrafını kapatıp bu yüzeyinin bir kalıbını alacağım. Daha sonra o kalıp tamamen olduğu zaman ters çevirip kalıp hala altındayken bu şekilde etrafını kapatıp bir de yukarıdan kalıbını alacağım. Ama dikkat etmem gereken bazı konular var. İşte bunun sıvı plastiği içine nasıl dökeceğim? Bunu düşünmem lazım. Özellikle ben şu an bu noktadan bir delik açıp, yani bu noktaya bir malzeme yapıştırıp kalıpta orasının da boş çıkmasını sağlayıp kalıbın dışından içeriye sıvı plastik dökmeyi planlıyorum. Onun dışında şurada bir USB deliğimiz var. Bunun tamamen ikinci kalıpta çıkmasını istiyorum. Bu yüzden şu an bu kalıbı yaparken burayı kapatacağım. Ayrıca zaten şu şekilde koyduğumda, size de göstereyim, zemine koyduğumda üstten silikonu döktüğümde içinde dolduracaktır. Bu da istemediğim bir durum olacak. Bunun için orayı kapatırken hem de aynı zamanda alttan 1 santim kadar daha kapatacağım. Diğer kalıba da et kalınlığı geçsin diye. Bunun için oyun hamuru kullanacağım. 2-3 tane oyun hamuru aldım. Bunlarla istemediğim yerleri kapatarak kalıp oluşturmaya başlayacağım. Şimdi zaten video sırasında siz de görüyor olacaksınız. Lafı fazla uzatmadan ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Daha büyük bir kabım var. Burada karışımımı yapacağım. Hemen bunun dış iskeletini oluşturalım. Oyun hamuruyla gerekli olan işlemleri yapalım ve kalıp silikonumuzu hazırlayıp dökelim. Evet, şimdi kalıbın iskeletini oluşturduk. Bunun içine silikonumuzu hazırlayıp dökeceğim. Şöyle bir yoğurt kovasında hazırlayacağım silikonu. Ancak sorun şu ki şu anda çok büyük oldu bu. Hacimsel olarak çok fazla silikon gidecek. Ve ben sadece 1 kilo silikon almıştım. Belki şimdi bunun bir hesabı var mı acaba? Ne kadar bir silikon dökmem gerekiyor bilmiyorum. Karıştırdıktan sonra fazla kalırsa ziyan olsun da istemiyorum. Artık göz kararı şekilde ilerleyeceğim. Bir yolu varsa, yolu yöntemini bilen varsa videonun açıklamalar kısmına yazarsa sevinirim. Şimdi bunun aktivitörünü, yani aktivitör diyorum ama bunun etkileşime geçtiği malzemesini koyacağım. Yarıdan fazlası şu an bunun içinde olduğu için ben de içine yarıdan fazla koyacağım. Ve iyice karıştırmaya başlıyorum. Evet, şu an oldukça fazla baloncuk var içinde. Bu yüzden bunu bir tık daha güvenlik önlemi olarak, yani baloncukları gidermeye yönelik bir çalışma olarak önce bir bardağa ince bir şekilde aktaracağım. Sonra buradan da gene ince kıl gibi kalıbımın içine aktaracağım. Bu sayede 2 kat içindeki baloncukları arındırmaya yönelik bir çalışma yapmış olacağım. Bir yandan da vuruyorum. İçinde varsa çıksın diye. Kumanda kalıbımın içine aktaracağım. Yine bir köşeden yapacağım bunu. Şuradan yapabilirim. Mümkün olduğunca yine uzaktan yapacağım. Evet, korktuğum başıma geldi, yetmedi. Şimdi hemen çok hızlı kalan karışımı da yapacağım. Hepsini dökeceğim artık. Evet, şöyle bir yöntem izleyeceğim. İçerisini kalınlaştırmak için. Çünkü yetmedi. Ziyan olsun istemiyorum. Siz de böyle durumlarda bunu uygulayabilirsiniz. İçeriği hacmen daraltıyoruz şu anda. Ve onun yerine kalıp silikon dolduracaktır. Şöyle bir yöntem de izleyebiliriz. Bunun bir tarafı biliyorsunuz kumandanın eğimli. Oraya çok da çıkmasına gerek yok. Bu yüzden hemen altına bir yükselti koyup silikonun bu yana akmasını sağlamaya çalışacağım. Evet, bu kalıbı da tamamladık. Şunlar bir sıkıntı yarattı mı? Onu merak ediyorum. Özellikle vazelin sürmeden bunun içine daldırmıştık. O yüzden ne durumda bir sonuç bizi bekliyor onu bilmiyorum. Şimdi ufaktan sökme işine geçelim.
Bunları daha sonra da temizlerim. Şimdi biz kalıbı oyun hamurundan ayıralım. Oo. Buradan da çok kolay çıktı gerçekten. Hatta mükemmel çıkıyor. Şu an hissetseniz böyle blok blok bırakıyor. Gayet başarılı bir kalıplama oldu diyeceğim ama maalesef yaşadığımız bazı talihsizlikler var. Şu somunları da çıkartacağız. Bu erkek ve dişi kalıbın arasında birbirine tutunması için kalıpların kullanacağım. Bu yüzden yaptık. Şimdi diğer erkek kalıpta da buradaki boşluklara girecek çıkıntılar olacak. Biz de oradaki boşluklara tam bir şekilde iki kalıbı oturttuğumuzda içine döküm yapabileceğiz. Evet, şimdi sizin görmüş olduğunuz bu geçiş efekti benim için 3-4 gün kadar sürdü. Şu an Perşembe günü. En son görmüş olduğunuz sahneler Pazar günü çekilmişti. Kalıp silikonum bitmişti. Silikonum geldi. Aynı zamanda biliyorsunuz bulamadığım için almamış olduğum bir kalıp ayırıcı sprey vardı. Onun yerine vazelin kullanmıştık. Bu da gayet iyi iş görmüştü ama iki tane silikonu birbirine yapıştıracağımız zaman, yani buradaki kalıp silikonuyla üretmiş olduğum kalıbın üstüne de bir kalıp silikonu dökeceğim. Bunlar birbiriyle etkileşime girip vazelin tek başına kurtaramayabilir. Bu yüzden hazır sipariş verip bekleyecekken internetten kalıp ayırıcı silikonu da sipariş edeyim dedim. Bunun şurada görüyorsanız KA2000 diye bir değeri var. Bunun 1000'i de vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. 2000 aldım. İnşallah bizim işimize yarayacak olan modeli budur. Şimdi bunu da üstüne silikonu dökebilmek için bunun etrafını kapatıp bunu da bir kutu şeklinde ayarlamam gerekiyor. Bunun için de yine buradaki daha önce kullanmış olduğum fotoblokları kullanacağım. Evet, şimdi bunun kutusunu hazırladık. Burada delikler beni kalıp oluştuktan sonra zorlamasın diye buraları oyun hamuruyla tıkacağım. Sadece yerleri belli olacak şekilde hafif bir derinlik bırakacağım. İzi olacak. Onu da ben 3 milim matkap ile deleceğim. Daha sonrasında ürettikten sonra. Tabi neyi yapmadık? Şu anda bunun içine kalıbımızı oluşturduktan sonra döküm yapabilmek için bir geçit yapmadık. Bir oluk yapmadık. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunu neyle yapabilirim diye düşünüyorum. Biraz kalın bir çapı olması lazım ki içine rahat bir şekilde sıvı plastiğimi dökebileyim. Bu yüzden sıcak silikonu buraya yapıştırmayı düşündüm ama bunun çapı oldukça küçük. Bu yüzden iyi bir verim alamayacağım diye düşündüm. Sonra şöyle bir ahşap oyma bıçağım vardı. Şu an bunu düşünüyorum. Oldukça geniş. Buradan rahat bir şekilde plastiğimi de dökebilirim. Evet, bunu da yaptım. Sonra üstünü kapattım ki silikonu döktüğümde onun daha üstüne çıktığında dışarı taşmasın. Şu anda bunu biraz kenara kaldırıp artık karışımımı hazırlayabilirim. Şimdi 2 tane kap getirdim gene. Ama hangisini kullansam daha mantıklı onu kestiremiyorum. Şununla tamamını doldursam yeter mi diye düşünüyorum. Ya ucu ucuna yetebilir ama bunu da rahat karıştırayım bence. Buradan bir kere de rahat bir şekilde dökeyim diye düşünüyorum. Burada kalıp ayırıcı silikonu uygulayacağız. Bunu tüm kalıba, hem duvara hem kalıbın içine, her yere temas edecek şekilde sprey olarak uygulamam gerekiyor. Şimdi onu yapıyorum. Şimdi bunu bir kenara alıp hemen sıvı plastiğimi hazırlayacağım. Tabi bunun aynı zamanda artık hazırlıklıyım. Ağırlığını da ölçeceğim ve buna göre de yüzde oranı kadar buradan bunun aktivatörünü koyacağım. %2 ile 2,5 arasında aktivatör koyarsam benim için yeterli. Biraz daha dökmem gerekiyor. Şu anda 426 gram döktüm. Gene almış olduğum kalıbın silikonun yarısını dökmüş oldum. Bunu bir 600 gramlara çıkarsam herhalde işimi görür. Şu an 527 gram içerisinde kalıp silikonu var.
yeterli olacaktır. En azından birkaç parça modellemeye de silikonum kalmış olacak. Eğer yeterli olursa. Şu an hemen buradan hesap makinesi masada niçin var diye belki düşünüyorsunuz videonun başından beri. Bunu hesaplayacağım. Ne kadardı? 523 grammış. 523 gramı %2'si ne kadar diye hesaplamak istiyorum. Bunun üstüne 10 gram da aktivatör koymam gerekecek. Bunu iyice karıştıracağım. Özellikle hassas terazi epoksiyi yaparken, poliüretan reçineyi yaparken bize gerekli olacak. Çünkü oradaki oran plastiğin hem sağlamlığını, dayanıklılığını hem de görünüşünü, kalitesini etkiliyor yani. Bu yüzden burada az bir miktar oran farkı yaparsanız sadece sertleşme süresi değişiyor ama poliüretan reçineyi yaparken tamamen plastiğimizin kalitesi değişiyor olacak. Orada da kuruma süresi değişiyor. Ancak orada daha önemli oluyor bu. Hemen kalıbımı önüme alıyorum ve döküm işlemine yavaş yavaş başlıyorum. Evet, şuradan yavaş yavaş döküyorum artık. Daha fazla beklemeden. Evet, şuradaki oyuğu unuttum bu arada. Bu yüzden bir ihtimal tekrardan silikon yapmam gerekebilir. Bunu tek seferde hiçbir zaman tutturamayacağım galiba. Evet, kalıbın erkek tarafında yaptık ve şu anda dondu. Sertleşti. Şimdi önce tabii bu kalıbı açalım. Evet, sanki kağıdı yırttı ya da temas ettiği yüzey biraz sıvı plastiğin nemini emmiş durumda. Vazelin sanki biraz daha kolay ayrılmıştı. Burada önemli olan şey dişi ve erkek kalıbı birbirinden rahat ayırabilecek miyiz? O. Şu anda bu dış iskeletin kolay ayrılıp ayrılmadığı çok da önemli değil benim için. Şurası döküm yapacağımız nokta. Şimdi mesela buradan ayırabilecek miyiz? Bakalım. Evet, biraz zor ayrıldı. Şöyle hatta bunu da bir çıkartalım. Şurada da bir yüzeyi var. Biraz zor ayrıldı ama bu aslında tam olarak iyi bir şekilde oturmuş olduğunu da gösteriyor olabilir. Ama bir daha bir model alacak olursam kalıplama için bir de onu vazelinle denemek isterim açıkçası. Çünkü dediğim gibi bu aynı madde silikonun birbirine zor oturacak olma ihtimalini zaten tahmin etmiştim. Bu yüzden çok da şu an yadırgamıyorum bunu. Sonuçta ayırabildik. Ama bir sanki ayrılmayacak gibi bir korku yaşattı bana. O gerçekten kötüydü. Bu dişi kalıbımız, erkek kalıbımız. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Esnek. Gayet başarılı oldu bence. Korktuğum şey şu, tam miktarda içine ayarlayabilecek miyim? Bunun farklı yolları, yöntemleri var mı bilmiyorum. Eğer varsa ve biliyorsanız beni bu konuda aydınlatabilirsiniz. Ben şimdi kalıp izlerini temizleyeyim. Üstündeki hamur artıklarını temizleyeyim ve videoya devam edelim. Videonun ilk kısmını burada tamamlıyorum. Videonun ilk kısmında kalıbımızı çıkarttık, hazırladık ve ikinci kısımda da poliüretan reçinemizi hazırlayıp kalıbın içerisine döküp çıkan sonucu beraber izliyor olacağız. Videonun diğer parçası da hazır. Bu yüzden hızlı bir şekilde onun da yüklemesini yapacağım. Eğer şu an bu videoyu yükleme tarihimden bir hafta ilerisinden itibaren izliyorsanız
çoktan o videoyu yüklemişimdir. Hatta unutmadıysam bu videonun açıklamalar kısmına da koymuşumdur. Oraya tıklayarak da bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Uygulamış olduğumuz yöntemle ilgili fikir ve görüşleriniz varsa lütfen bunu yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Videoyu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz beğenmeyi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.